Gözünüzü kapatın ve hayal edin. Rusya'nın muhteşem saraylarından gelen zarif müzikler, altın kaplamalı tahtlar, lüks yaşantılar. Evet, bugün size unutulmaz bir yolculuk için hazırlanmış olan Romanov Rusyası isimli videomuzda tarihin en görkemli ve ilginç dönemlerinden birine adım atıyoruz. İyi seyirler. 15. yüzyılda kurulan Romanov Hanedanı, Rusya'nın en uzun süre hüküm süren hanedanıdır. Çarlık Rusyası'nın altın çağını yaşatan Romanovlar, Rusya'nın sınırlarını genişletmiş, sanat ve kültürü desteklemiş ve ülkeyi modernleştirmeye yönelik reformlar gerçekleştirmiştir. Çar Mikhail'den başlayarak Romanov Hanedanı'nın liderleri Rusya'yı tam anlamıyla dönüştürdü. Özellikle Çar 1. Petro, daha sonra Büyük Petro olarak anılan, Batı'daki gelişmeleri ilham alarak Rusya'yı modernleştirmek için önemli reformlar gerçekleştirdi. Petro döneminde Avrupa ile entegrasyon hızlandı, modern bir ordu ve donanma kuruldu. Sanayi ve ticaret canlandı ve birçok eğitim reformu gerçekleştirildi. Romanov Rusyası'nda saray hayatı oldukça etkileyiciydi. Romanov ailesi, St. Petersburg ve Moskova gibi şaşalı saraylarında muhteşem balolar, zarif müzikler ve göz alıcı elbiseler eşliğinde yaşardı. Fakat Romanovların hayatı sadece ihtişamla sınırlı değildi. Romanov Rusyası'nda öne çıkan bir karakter ise Çar II. Nikolay'ın eşi Aleksandra ve onun yakın arkadaşı ve manevi lideri Grigori Rasputin'dir. Efsanelere göre Rasputin mistik güçleriyle Aleksandra'yı etkilemiş ve Çarlık rejimine karşı büyük bir etkiye sahip olmuştur. Ancak Rasputin'in hayatındaki sıra dışı hikayeler gerçek mi yoksa popüler efsaneler mi yoksa biraz ikisi de mi, bunu sizlere bırakıyorum. Rasputin bir süre sonra o kadar ileri gider ki devlet işleyişi içerisindeki verilen kararlarda söz sahibi olmaya başlar. Ancak II. Nikolay tahtında ve otoritesinde sağlam durmaya o kadar çok çalıştı ki hükümetteki görevlilere sık sık değişiklikler yaparak istikrarsızlık ortamını arttırmış ve bu durum halkın tepkisine yol açmıştır. Ayrıca II. Nikolay'a yakın olanlara danışmanlık yapan ve etkileyen karısı Aleksandra ve manevi lideri Grigori Rasputin de dönemin yoğun eleştirilerini ve hoşnutsuzluğu tetikleyen faktörlere neden olmuştur. Bu karmaşık dönemde II. Nikolay için hiç iyi şeyler olmayacaktı. Halkın isteklerini ve taleplerini dinlemede başarısız olduğu için bunun sonucunda 1905'te ve 1917'de yaşayacağı büyük olayları başlatacaktı. 1917 yılında patlak veren Bolşevik devrimi Rusya'nın politik, toplumsal ve ekonomik olarak tamamen sarsılmasına yol açtı. II. Nikolay, hükümetin kontrolünü kaybetmiş ve devrimci güçlerin karşısında durmakta zorlanmıştı. Sonunda Bolşevikler iktidarı ele geçirerek Romanov Hanedanı'nın sonunu getirecek olaylara yol açtılar. II. Nikolay ve ailesi 1918'de Yekaterinburg'da esir olarak tutuldu. Ancak Bolşeviklerin yönetimi ele geçirdiği süreçte Nikolay ve ailesiyle ilgili belirsizlikler ve gerilimler yaşandı. ...1918 Temmuz'unda II. Nikolay, eşi Aleksandra ve çocuklarına yönelik infaz emri verildi. Bu olay, Romanov Hanedanı'nın trajik bir şekilde sona erdiğini ve II. Nikolay'ın hayatının sonuna geldiğini gösterdi. Get your family dressed. Why? We're leaving. Don't be afraid. The White Army must have broken through. Help Anastasia. Ve sonunda infaz edildi. Bu trajik olaylar Romanov Hanedanı'nın sonunu getirdi ve bir dönemin sona erdiğini simgeler. Ancak II. Nikolay'ın liderlik tarzı ve kararları hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
Bu trajik olaylar 2. Nikolay'ın liderlik zaaflarını ve Rusya'nın karmaşık siyasi toplumsal dönemini yansıtır. Romanov hanedanının sonunu getiren bu olaylar Rus tarihinde karanlık bir nokta olarak anılır. Ancak 2. Nikolay'ın idamın ardından bile tartışmalar devam etti. Bazıları onun idamının zorunlu bir sonuç olduğunu savunurken, diğerleri ise bu olayın ne kadar gereksiz ve trajik olduğunu vurguladı. Tüm bu tartışmalar Nikolay'ın liderliği ve ölümü üzerine çeşitli teorilerin ortaya atılmasına yol açtı. 2. Nikolay ve ailesi 1918 yılında Bolşevikler tarafından idam edildikten sonra Yekaterinburg'daki İpatiev evine gömüldüler. Ancak 1970'lerde cesetlerin yerlerini tespit etmek için yapılan bir araştırma sonucunda cesetlerin gömülü olduğu yer bulunamadı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 2. Nikolay ve ailesinin cesetleri halkın talepleri üzerine aranmaya başlandı. 1991 yılında yapılan bir araştırma sonucunda 2. Nikolay'ın eşi Alexandra ve çocuklarının cesetleri Yekaterinburg'da hala bulunamadı. Ancak 1998 yılında Sverdlovsk Oblast'ında 2. Nikolay ve ailesine ait olduğu düşünülen 9 ceset bulundu. Bu cesetler geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda bulunan fosillerdir. 1998 yılında yapılan DNA testleri cesetlerin 2. Nikolay ve ailesine ait olduğunu doğruladı. Bulunan cesetler 1997 ile 2007 yılları arasında çeşitli definler ve yeniden gömme törenleriyle ilgili karmaşık bir süreçten geçti. 2007 yılında 2. Nikolay ve ailesi St. Petersburg'daki Aziz Petrus ve Paulus Katedrali'nde defnedildi. Sonuç olarak 2. Nikolay ve ailesinin cesetleri uzun bir süre bulunamadı ve çeşitli definlerden geçti. Ancak sonunda 1998 yılında bulunan fosillerin 2. Nikolay ve ailesine ait olduğu doğrulandı ve 2007 yılında onları sonsuz istikrarlarına uğurladık. 2. Nikolay'ın cenazesiyle ilgili bu süreç Rus tarihinin en önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanıyor. Ve işte bütün olay bu. Nikolay'ın hikayesinin sonu. Bu videoyu hazırlarken sizlere tarihle ilgili merak uyandırmayı ve geçmişin acı derslerini hatırlatmayı amaçladım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Saat 13'e abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.